Herkese bir cumartesi gecesinden merhaba, iyi geceler. Gerçi gidiyormuşum gibi iyi geceler dedim. Niye iyi geceler dedim ki? Merhaba dedim, yeterliydi aslında, neyse. Kendi kendime gülüyorum yani. Hani böyle ayrılırken iyi geceler dersin ya, böyle seksi bir şekilde onun gibi oldu, neyse. Bakalım sesim nasıl, iyi geliyor mu? Bayağı siyahlara büründüm bugün. Ben üyelere mi açtım sadece? Yo, herkese açık herhalde bu. Bir dakika. Ay yok, herkese açık ama daha insanlar gelmedi. Ben geldim, kraliçeniz geldi ama hani nerede millet? Kraliçeniz geldi, tabağım yok daha ortada yani. Gerçekten. Hoş bulduk. Evet. Tanrıçanız, kraliçeniz. Ben de. Ay bir anda böyle 50 kişi geldi. Ben de nerede insanlar diyordum. Ya, şöyle bir şey, evet, dün Rusya'da yaşanan olay gerçekten korkunçmuş. Yani ilk başta ben ufak bir şey sanıyordum. Ufak bir şey olsa da korkunç da sonra işin boyutunu görünce gerçekten böyle Rusya'nın 11 Eylül'ü gibi bir durum. Ben de bugün mitoloji okuyacaktım. Sonra dedim ki Rus masalı okuyayım. Yani vardır Rus masalları ve gerçekten çok ilginç. Böyle içinde, şeyler, cadılar falan, korku öğeleri çok var. Evet. Ya düşün 144 ölü. Neyse bu konuları konuşmayalım çünkü bazen internette şey olabiliyor. Bir konudan bahsediyorsun, siyasi diyorlar ya da bu şiddet olayı falan da Instagram'da bazen kesebiliyorlar. O yüzden ben bu konuya girmeyeceğim. Evet. Şimdi başlayalım mı? Önce bir yudum su içeyim. Evet. Tanrıçanıza tapmak. Okay. Tanrıça okay falan diyormuş bu da. Birazdan ama ışık bu tarafta. Işığın yerini mi değiştirsem ben? Yok. Geriye alayım yine böyle. Ay arkama ışık almışım gibi oldu. Neyse. Evet, bunlardan sonra yayın olacak. Okumaya başlıyorum. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde bir kral ve kraliçe yaşardı. 3 oğulları vardı. Bunlardan ikisi aklı başında gençlerdi. Ama üçüncüsü budalanın tekiydi. Bu kralın bu bu kralın her türden hayvanı barındıran bir hayvanat bahçesi vardı. Ay birden bu kralın diyorlar. Ben de şimdi bu deyince ne olacak falan diyorum. Bu kralınmış. Neyse bir hayvanat bahçesi varmış. Bir dakika ya doğru ya. Kraldan başladı. Ay ne kadar kafam dağınık. Bahçenin müdavimlerinden biri de Norka adlı dev hayvandı. Buraya gelip herkesi korkutan fenalıklar yapar, her gece birkaç hayvanı mideye indirirdi. Kral ne yaptıysa bu canavarı yok etmeyi başaramadı. Sonunda oğullarını çağırıp dedi ki, Norka'yı kim yok ederse krallığımın yarısı onundur. Bu zorlu görevi en büyük oğul üstlendi. Gece olur olmaz silahlarını kuşanıp yola çıktı. Ama bahçeye ulaşamadan önce bir trafiktir yani tavernaya gitti ve bütün gece vur patlasın, çal oynasın eğlendi. Kendine geldiğinde artık çok geçti ve gün çoktan ağarmıştı. Artık elinden bir şey gelmezdi. Zira babasının gözünden çoktan düşmüştü. Ertesi gün ikinci oğlu aynı görevi yerine getirmek için gitti ve aynı şeyi yaptı. O da tavernaya gitmiş. Yani hani bizde tarla parasını pavyonda yemek gibi bir durum. Evet, derken üçüncü güne gelindi ve en küçük oğul bu görevi üstlendi. Ama bunu duyan herkes onunla dalga geçiyordu. Çünkü bu delikanlı öyle aptaldı ki elinden hiçbir iş gelemeyeceğinden herkes emindi. Ama bu
kimseyi dinlemeden silahlarını kuşandı ve doğruca bahçenin yolunu tuttu. Çimenlerin üzerine öyle bir konumda oturdu ki uykuya dalacak olsa silahları sırtına batıp onu uyandırıyordu. Bu arada saat gece yarısını vurmuştu. Toprak titremeye başladı ve Norka koştura koştura bahçe çitlerinden içeri girdi. Gerçekten devasa bir hayvandı. Prens kendini toplayıp ayağa kalktı. İstavroz çıkardı ve doğruca hayvana saldırdı. Dövüşmeye başladılar. Canavar kaçtı ama prens peşinden gitti. Çok geçmeden bu canavarı yayan olarak yakalamasının imkansız olduğunu gördü ve ahıra koşturup oradaki en iyi atı seçtikten sonra Norka'nın peşine düştü. Kısa sürede canavara yetişti ve yeniden dövüşe tutuştular. Epey dalaştılar. Prens canavarı 3 yerinden yaraladı. Nihayet her ikisi de bitap düşmüştü. Bu yüzden biraz mola verdiler ama prens gözlerini kapar kapamaz canavar ayağa fırlayıp kaçmaya koyuldu. Atı, atı prensi uyandırdı. Delikanlı hemen yerinden fırlayıp atına bindi ve canavarın peşine 4 nala koşturup ona yetişti. Bir kez daha kavgaya tutuştular. Prens yine canavarı 3 yerinden yaraladı ve ardından yine çok yoruldukları için dinlenmeye karar verdiler. Bunun üzerine canavar tekrar kaçtı. Prens onu yakaladı ve yine 3 yerinden yaraladı. Ama tam prens 4. defa canavarın peşinden koştururken canavar bir anda kocaman bir beyaz taşa atıldı, taşı kaldırdı ve prense şöyle seslenerek yer altına yani diğer dünyaya kaçtı. Ancak buraya girdiğinde beni alt edersin. Ha, yeraltı dünyasına gitme. Bunu belki bir yerlerden hatırlayabiliriz. Ölüler ülkesine gitmesi gerekiyor yani. Evet, prens eve gidip bütün olanları babasına anlattı. Ondan diğer dünyaya ulaşacak uzunlukta derin bir ip öldürmesini istedi. Babası ipin yapılması emrini verdi. İp hazır olunca prens 2 ağabeyini çağırdı. Hizmetçileriyle 1 sene boyunca onlara yiyecek erzakı yanlarına alıp hep birlikte canavarın kaybolduğu yere doğru çıktılar. Tam o noktaya bir saray yaptılar ve bir süre burada yaşadılar. Fakat her şey hazır olduğunda en küçük kardeş diğerlerine döndü. Pekala ağabeylerin bu taşı kim kaldıracak? Ağabeyleri taşı yerlerinden bile oynatamadı ama Ivan dokunduğu an dağ gibi kocaman taş bir anda uçuverdi. Taşı kenara fırlatınca abilerine döndü. Norka'yı alt etmek için bir öteki dünyaya kim gidecek? Hiçbiri bu işi üstlenmeyi teklif dahi etmedi. Bunun üzerine prens böyle korkak oldukları için abilerine gülüp dedi ki: "Pekala abilerim elveda. Şimdi beni öteki dünyaya indirin ve sakın buradan bir yere ayrılmayın. İpi saldığımda hemen yukarı çekin beni." Ben bu abilerinin, ipi yukarı çekeceğini sanmıyorum. Yani bir şey yapabilirler, kıskanabilirler falan. Evet, bulanık görüntü falan yazan olmuş ama neyse. Ay, hiçbiri evet bu işi üstlenmek istemedi. Pekâlâ abilerim elveda. Şimdi beni öteki dünyaya indirin ve sakın buradan bir yere ayrılmayın. İpi salladığımda hemen yukarı çekin beni. Abileri prensi aşağı indirdi ve delikanlı böylece diğer dünyaya ulaştı. Yer altındaki bu yerde epeyce yürüdükten sonra süslü koşum takımlarıyla donatılmış bir at gördü. At seslendi. Merhaba prens, uzun zamandır seni bekliyordum. Prens hemen ata bindi ve bakırdan bir saraya varana dek ilerledi. Sarayın bahçesine girdi, atını bağladı ve içeri girdi. Odalardan birinde akşam yemeği sunulmaktaydı. Oturup karnını doyurdu. Sonra da yatak odalarından birine gidip dinlenmek için biraz uzandı. Bu sırada ancak masallarda görülecek güzellikte bir kız gelip dedi ki: "Evimdeki kişi ismini söyle. Eğer yaşlı bir adamsan
Babam olasın, orta yaşlı bir adamsan abim kabul ederim seni. Fakat genç bir adamsan kocam olasın. Kadınsan ve yaşlıysan o halde büyük anne derim sana. Orta yaşlıysan annem, genç bir kızsan kız kardeşim sayarım seni. Bunun üzerine prens kendini gösterdi. Onu gören kız mutluluktan havaya uçtu. Ey Prens Ivan, sen benim kocam olacaksın. Söylesene, nereden geldin buraya? Prens başından geçenleri kıza anlattı. Bunun üzerine kız dedi ki, alt etmek istediğin o canavar benim abimdir. Şu an ablamın yanında kalıyor. Ablam buradan çok uzakta olmayan gümüş bir sarayda yaşar. Abimin vücudunda açtığın 3 yarayı bizzat ben sardım. Bakar mısınız? Şey gibi bir durum olabilir böyle. Hani yasak aşk, düşman aileler, kan davası falan. Neyse. Neyse, bu sözlerin ardından yiyip içtiler, eğlendiler, tatlı tatlı muhabbet ettiler. Yani kız da hemen abisini satıyor ha bu arada. Sonra prens güzel kıza veda edip Gümüşsaray'da yaşayan ikinci kız kardeşin yanına gitti. Burada bir süre misafir oldu. Kız ağabeyi Norka'nın altın bir sarayda yaşayan en küçük kız kardeşinin yanından geldiğini söyledi. Bunun üzerine prens altın sa- Ha, evet, bunun, Norka'nın altın bir sarayda yaşayan küçük bir kız kardeşin yanında olduğunu söyledi. Bunun üzerine prens Altın Saray'a gitti. Burada yaşayan kız Norka'nın Mavi Deniz'de uyumakta olduğunu söyleyip prense çelikten bir kılıç ve gül suyu diye okumak istiyorum bunu. Güç suyundan bir yudum verdi. Ağabeyinin tek başına tek vuruşta uçurmasını ağabeyinin başını tek vuruşta uçurmasını istedi. Bütün bunları dikkatle dinledikten sonra prens yola çıktı. Nihayet prens Mavi Deniz'e vardı. Etrafına bakınca Norka'nın denizin ortasında balina vardı ya. Norka deyince şimdi aklıma o geldi ya. Yani bir süredir onu düşünüyordum. Siyah balina orka vardı ya da katil balina orka. Evet. Norka buna benziyor. Ah, evet. Güç suyundan bir yudum verdi. Evet, ağabeyinin başına tek vuruşta uçurmasını istedi. Bunları dikkatle dinledikten sonra prens yola çıktı. Nihayet prens Mavi Deniz'e vardı. Etrafına bakınca Norka'nın denizin ortasında bir taşın üzerinde uyumakta olduğunu gördü. Norka her horladığında koca deniz sallanıyordu. Prens istavroz çıkarıp kılıcını canavarın başına indirdi. Havaya fırlayan baş, şimdilik işim bitti diye bağırıp denize yuvarlandı. Ah, canavarı öldürdükten sonra prens geri dönüp 3 kız kardeşi yanına aldı. Niyeti hepsini yerin üstüne çıkarmaktı. Zira kızların hepsi prensi çok sevmişti ve ondan ayrılmak istemiyorlardı. Aynı zamanda evet, bakayım. Aynı zamanda büyü yapabilen bu kızların her biri kendi sarayını bir yumurtaya çevirdi. Sonra yumurtaların nasıl saraya ve ardından yine yumurtaya çevireceğini prense öğretip yumurtaları ona teslim ettiler. Ardından yerin üstüne çıkarılacakları noktaya geldiler. Prens ipi buldu ve sıkıca kavrayıp kızları ipe bağladı. Sonra ipi salladı. Abileri ipi çekmeye başladı. Yukarı çıkmakta olan muhteşem güzellikteki kızları görünce ben burada bir tahminde bulunayım, tahmin yürüteyim. Gibi geliyor bana, sanki böyle bir şey olunca, abileri kızları ve hazineleri görüp küçük erkek kardeşi unutacaklar gibime geliyor. Ay, bu ayakkabı ayağıma dolandı ya. Neyse. Evet, bu güzellikteki kızları görünce bir kenara çekilip kendi aralarında konuştular. İpi biraz indirelim ve kardeşlerimizin olduğu kısmı keselim. Belki ölecektir. A! Belki ölecektir ama sağ kalırsa bu güzelleri eş olarak vermeyecektir bize.
Bu plan üzerinde anlaşıp ipi indirdiler ama prens sandıkları kadar aptal değildi. Neyin peşinde olduklarını anlamıştı. Bu yüzden ipi bir taşa bağlayıp çekti. Hmm. Abileri taşı epey yükseğe çekip ipi kestiler. Taş bir anda aşağı düşüp paramparça oldu. Prens abilerinin denemiş olduğu bu kötü niyetleri ispatlamıştı. Gözyaşları içinden oradan uzaklaştı. Az gitti, uz gitti. Sonunda bir fırtına çıktı, şimşek çaktı, gök gürledi, seller aktı. Prens bir ağacın altına sallandı. Şimdi prens yeraltı dünyasında mı, yerin üstüne çıktı mı? İspatladı da gözyaşları içinde oradan uzaklaşırken nereye gitti? Yani evet, ağaç falan diyor, yağmur diyor. O zaman yeraltı dünyası değil. Ee, Prens kaftanını çıkarıp kuşların üzerine örttü ve kendisi de ağacın altına oturdu. Bu sırada dev bir kuş kanat çırparak geldi. Öyle büyük bir kuştu ki gün ışığını bile gölgelemişti. Hava zaten kararmıştı ama kuşun gelmesiyle beraber iyice karardı. Bu prensin örttüğü yavru kuşların annesiydi. Gökyüzünde kanat çırparken yavruların biri tarafından örtüldüğünü hissedip yavrularımı kim sarıp sarmaladı diye sormuştu. Sonra prensi görünce dedi ki sen mi örttün çocuklarımı? Minnettarım sana. Bu iyiliğin karşılığında ne dilersen dile benden. Ne istersen yaparım. O halde beni diğer dünyaya götür diye cevap verdi prens. Bakayım bu kamerayı birazcık şöyle çok mu ben öbür tarafa bakıyorum? Birazcık şöyle alacağım. Bakayım. Evet, daha iyi oldu sanki. Hmm. Evet, prens diğer dünyaya gitmek istiyor. Evet, hala yeraltı dünyasındaymış. Bana ortasından ikiye yarılmış büyük bir zasyek yap dedi anne kuş. Bu zasyek bir tür kasa ya da kutu demekmiş. Anne kuş her türden av hayvanını yakalayıp yarısına bunları koy, diğer yarısını su koy. Böylece yiyeceğim et, içeceğim su hazır olsun. Prens bütün bunları yaptı. Sonra prensin ortasına oturduğu Zasyek, Zasyek'teki sonra prensin ortasına oturduğu kutuyu sırtına alan anne kuş havalandı. Bir süre uçtuktan sonra yolculuk sona erdi ve prense veda edip yuvasına döndü. Prens ise bir terzinin evine gidip onun hizmetine girdi. Öyle kötü giyiniyordu ki dış görünümü bütünüyle değişmişti. Onun aslında bir prens olduğundan hiç kimsenin haberi yoktu. Evet. Ya bu adam yine şeyde mi, yeraltı dünyasında mı, üste çıktı mı? Şimdi ben de anlamadım ya. Böyle terzinin yanına işe girdi çırak olarak. Niye yani? Yer üstüne çıktıysa. Neyse. Ustasının hizmetine girdikten sonra prens o ülkede neler olduğunu sordu. Ustası cevap verdi. İki prensimiz zira üçüncü prens ortalıktan kayboluverdi. Diğer dünyadan güzel kızlar getirip onlarla evlenmek istediler. Ancak kızlar razı gelmiyor. Gelinliklerinin tıpkı diğer dünyada giydikleri elbiseler gibi yapılmasını istiyorlarmış. Üstelik ölçü alınmasına karşı çıkıyorlarmış. Kral ülkede eli dikiş tutan herkesi topladı ama hiçbiri bu işin üstesinden gelemedi. Şey gibi ya burada niye yani sen terzinin yanında çalışıyorsun o zaman gel ben çık gel ama ne diyeceğim işte neyse. Şey oldum yani iş uzayınca standart ya yani durum. Evet. Devam ediyorum. Bunları duyan prens dedi ki, usta şimdi krala git ve elinden geleni yapacağını söyle. İyi ama ben o türden elbiseleri nasıl yapayım? Ben sıradan halk için giysi dikiyorum dedi ustası. Hadi usta dediğimi yap, gerisini bana bırak
dedi prens. Terzi saraya gitti. Kral en azından iki kişinin bu işi üstlendiğini görünce çok sevindi ve adama dilediği kadar para verdi. Terzi her şeyi halledince eve döndü. Prens dedi ki, şimdi Tanrı'ya dua et ve yatıp uyu. Yarın her şey hazır olacak. Terzi delikanlının tavsiyesini dinleyip yatağına yattı. Evet. Gece yarısı olunca prens uyanıp şehirden çıktı, tarlalara gitti. Burada kızların verdiği yumurtaları cebinden çıkarıp onlardan öğrendiği büyüyü kullanarak bunları üst saraya çevirdi. Bu sarayların her birine girip kızların giysilerini aldı. Ardından sarayları yeniden yumurtaya çevirdi ve evin yolunu tuttu. Sonra elbiseleri duvara asıp uyudu. Sabah erken saatlerde ustası uyanınca bir de ne görsün, ömründe görmediği türden altın, gümüş ve kıymetli taşlarla süslü harika elbiseler asılıydı. Ya aslında galiba bir paralel evren var burada ve bir portal var. Bu yumurtalarda portal, böyle girip çıkıyorlar. Adamcağız bu işe çok sevindi. Elbiseleri kaptığı gibi krala götürdü. Prensesler diğer dünyada giydikleri elbiseleri karşılarında görünce Prens Ivan'ın bu dünyaya gelmiş olduğunu anladılar. Birbirleriyle bakıştılar ama durumu belli etmediler. Elbiseleri teslim eden terzi ise evine döndü. Fakat sevgili çırağı ortalıkta yoktu. Çünkü prens ayakkabıcıya gitmiş ve onu da krala göndermişti. Aynı şekilde havai fişekleri de saraya yolladı. Hepsi delikanlıya şükranlarını sundular. Onun sayesinde kral tarafından mükafatlandırılmışlardı. Prens tüm bu işleri hallettiğinde prenseslerin tüm arzuları yerine getirilmişti. Elbiseleri diğer tüm dünyada giydikleri türdendi. Ama kızlar durmadan ağlıyordu çünkü prens hala gelmemişti. Daha fazla direnmeleri mümkün değildi. Evlendirilmek üzereydiler. Tam düğün için hazırlandıkları sırada en küçük kız krala dedi ki, babacığım lütfen dilencilere sadaka vermeme müsaade edin. Kral izin verdi. Kız her bir dilenciyi dikkatle inceliyordu. İçlerinden birine para vermek üzereyken diğer dünyada prense verdiği yüzüğü fark etti. Ablalarının verdiği yüzükler de dilencilerinin parmaklarındaydı. İşte prensi bulmuştu. Onu elinden tutup saraya götürdü ve krala döndü. İşte bizi yer altından çıkaran oğlunuz burada. Ağabeyleri onun hayatta olduğunu söylemekten men etti bizi. Aksi halde öldürmekle tehdit ettiler. Bu sözleri işiten kral öfkeden deliye döndü ve iki oğlunu en ağır şekilde cezalandırdı. Sonra 3 düğün yapıldı. Şimdi şöyle gelmedi mi size de? Yani bu madem üçüncü prens sırf böyle kötü giysiler giydi diye kimse bunu tanımayacak mı? Yani niye çıkmıyor? Bu eksiklik neden? Bir tür özgüven eksikliği mi falan? Bu kısmı tam anlamadım. Şimdi burada masalın bir açıklaması var. Onu da okuyayım en iyisi. Evet. Bu masalın sonu biraz belirsiz. Varyantların çoğunda prens abilerini affeder ve üç prensesten ikisiyle evlenmelerine izin verir. Ama bu versiyon prensin hiç şüphesiz üç kızla birden evlendiği orijinal hikayeye daha yakın gözükmektedir. Ay evet, bir de üç kızla evlendi. Biri üç. Kardeşlerin en küçüğü olan prensin maceraları pek çok hikayenin ana temasıdır ki bunların bir kısmı da Norka masalının varyantlarıdır. Bu masallarda prens ya yeraltı dünyasına indirilmiş ya da göklerdeki sihirli bir diyara gönderilmiştir. Prens yer altından yukarı çıkmak ya da tepelerden aşağı inmek üzereyken abileri neredeyse her defasında onu öldürmeye kalkar. Bir masalda abiler davranışlarını şu bahaneyle açıklar. Masalın kahramanı yer altında bir yılanı öldürmüştür ve başını bir mızrakla taşımaktadır. Bu sırada abileri onu yukarı çekmeye başlamıştır. Abileri yılan başını görünce korkuya kapılıp yılanın geldiğini sanmış ve Ivan'ın tekrar çukura düşmesine neden olmuştur. Ama bu bahane hikaye anlatıcısının hayal gücünden kaynaklanıyor gibi gözükmektedir. Abilerin kardeşliğe yanaşmayan
yaraşmayan bu davranışları bazı durumlarda şu şekilde açıklanabilmekte. Doğu masallarında kahraman genelde kralın en genç karısının oğludur. Dolayısıyla yaşlı kardeşlerin oğulları olan abilerinin prensten nefret etmesi tamamen sebepsiz değildir. Abiler prensten kurtulmak için ellerinden geleni yaparlar. Mesela Norka ile benzerlik gösteren Hint masallarından birinde kahramanın saraydaki başarısı abilerinin şüphesiz üvey abileridir bunlar da kıskançlık ve haset duymasına sebep olmuştur ve onu ortadan kaldırmak ümidiyle bir plan hazırlayana dek tatmin olmamışlardır. Ayrıca biliyoruz ki İsrail bütün çocukları içinde en çok Josef'i sevmiştir. Çünkü o ihtiyarlık döneminde kendisine bağışlanan çocuktur ve bunun sonucunda abileri farklı annelerden olan abileri tabii ki babalarının hepsinden çok onu sevdiğini görünce Joseph'ten yani Yusuf peygamber bu Joseph Yusuf nefret etmişlerdir. Bu tür masallar Hristiyan isimleriyle Batı dünyasına ulaştığından çok eşlilikle ilgili göndermeler sürekli olarak bastırılmış ve kardeşler ile anneleri farklı kardeşler arasındaki ayrım ortadan kalkmıştır. Ay ben dalmışım ya. Neyse. Hmm. Aynı şekilde orijinal masallarda rakibinin çocuklarına zulmeden yaşça daha büyük ve kıskanç kadının yerini Hristiyanlığın etkisiyle kocasının önceki evliliğinden olan çocuklarından nefret eden üvey anne almıştır. Fakat iki ağabeyin davranışına mitolojik bir açıklama getirmek mümkündür. Evet, açıklama da şöyle, Veda ilahilerinde üçüncü ve en becerikli kardeş Tiritas ağabeyleri tarafından zulüm görmüştür. Bu abiler kardeşlerinin karanlık ülkesi yani sarnıç ya da kuyudan beraberinde getirdiği güzel karısı ve bu kadının yüzüne taşıdığı ışık ve zenginlik nedeniyle kıskançlık krizine girerek kardeşlerini kuyuda bırakırlar. Ayrıca Profesör şu Hindu hikayesinde aldığı efsane formuyla bir masalı karşılaştırır. Üç kardeş Ekata birincisi, Divita ikincisi, Trita üçüncü. Zaten bunlar 1, 2, 3 demek. Trita, Tri 3 zaten ya. Çölde ilerlemekteydi. Susuzluktan perişan hale geldiler ve bir kuyu buldular. En küçük kardeş Trita kuyudan su çekip abilerine uzattı. Buna karşılık abileri onu kuyuya itip eşyalarına el koydu. Kuyunun üzerine bir araba tekeriyle kapatıp delikanlıyı kuyuda bıraktılar. Trita bu müşkül durumdan onu kurtarmaları için tanrılara dua edip yalvardı ve onların ihsanıyla kuyudan kurtulmayı başardı. Bu efsane abilerin bir kuyuya ya da uçurumdan aşağı attığı küçük kardeş hakkındaki halk masallarının çekirdeği olmuş olabilir. Evet. Bir açıklama daha var. Onu da tamamlayıp ondan sonra yayını yavaş yavaş kapalım. Norka'nın üç kız kardeşinin abilerinin yıkımını istemesini açıklamak biraz daha zor gözükebilir. Tabii bütün masalı mitolojik olarak sınıflandırırsak bu güçlüğü aşabiliriz ki Hint masallarındaki karşılıkları hiç şüphesiz böyledir. Ama aynı masalın pek çok varyantlarında bu güçlük ortaya çıkmaz. Çoğu zaman bakır, gümüş ve altın diyarlarının prenseslerinin kahramanın öldürmeye gittiği yılan ya da canavarla kan bağı yoktur. Örneğin Usinya masalında bu güzel kızlarla kralın bahçesinden altın elmaları çalan ve kralın en küçük oğlu Ivan tarafından öldürülen Usunya kuşu arasında hiçbir akrabalık yoktur. Söz konusu canavar kanatlı bir ejderhadır. Bu Usunya kuşu 12 başlı bir yılandır der kızlardan biri. Tam o esnada upuzun kanatlarını çırpıp bıyıklarını yere değdiren Usui adı buradan
Usui adını buradan alır ve Kuşçuk'a gelir. Aynı hikayenin bir başka koleksiyonundaki versiyonunda Norka'nın rolünü beyaz bir kurt üstlenmiştir. Ivan Sushchenko masalında üç prensi üç prensesi kaçıran üç yılan vardır. Zira yılan bu kaçırma işini çok sık yapmaktadır. Bilhassa ölümsüz koşeri kılığına büründüğünde. Koşeri ele aldığımız türdeki halk masallarında birçok korkunç kılığa bürünen karanlık gücün vücut bulmuş hallerinden yalnızca biridir. Bazen tamamen yılan şeklinde, kimi zaman ise kısmen insan, kısmen sürüngendir. Ancak masalların bir kısmında insan şeklinde karşımıza çıkar. Kimi mitoloji uzmanlarına göre ismi kemik anlamına gelen koz sözcüğünden gelir ve bu kelime katılaşmak, taş kesilmek ve donmak hallerini işaret eden bir fiilin de köküdür. Bunun nedeni uzuvlarının kemikli olması ya da kurbanlarında donmak veya taş kesilmek benzeri bir etki yaratmasıdır. Var olmanın sıradan kurallarına karşı üstünlüğü nedeniyle ölümsüz adını almıştır. Bazen mesela Baldur'un durumunda söz konusu olduğu gibi onu öldürebilecek tek bir madde vardır. Ancak canavarın ölümüne sebep olacak, yani hayatının ayrılmaz bir şekilde bağlı olduğu nesne bedeni içinde bulunmaktadır. Ünlü İskandinav masalındaki kalpsiz devin yaşam merkezi gibi etkilediği varlığın dışında yer alabilir ve bu nesne yok edilinceye dek canavar tüm saldırıların üstesinden gelebilir. Ama her zaman böyle olmaz. Bu tür canavarların başrolde olduğu skazalara örnek şu masalı verebiliriz diyor, başka bir masala geçiyor. Evet. Açıkçası ben çok beğendim ya. Sonradan mesela bakınca sembollerini de düşünüyorum. Sesim kısıldı ya. Evet, zaten kuyu metaforu var. Yer altına inmek, gitmek, gelmek. O kuyudan çıkmak da zaten şey anlamına geliyor. Yani genç oğlanın inisiyasyonunu tamamlamış olması demek. Ve yılan motifi var. Hep içeride bir yılan canavar. Şöyle bir şey, Zodyak'ın 12 burcundan Akrep burcu aslında yılan burcuna da yılan da derler ona. Çünkü yer altını temsil eder. Akrep zaten düşünün yılana da benzer, yılanın başı falan gibi. İşte yani burada da bu tür yılanları böyle devamlı görmek. Ayrıca ne diyor? Mesela 12 kardeş olması. O da 12 burç sistemini falan da simgeliyor zaten. Ama 12 zaten hani özel bir sayı. Yusuf'un kardeşleri de 12 kişiydi. Değil mi? Yoksa hepsi 12 miydi? Evet. Böyle ben de birazcık daldım. Evet, masaldaki sembolleri düşünüyordum bir yandan. Böyle açıklamaları da olması güzel ya. Kitapta hem anlatıyor, masalı yapıyor, sonra üzerine bir açıklama yapıyor. Evet. Bakalım. Şöyle bir yorumlarım. Evet. Hmm. Biraz yorumlara şöyle bir bakıyorum da. Hmm. Masalı bırakıp bizle sohbet etmek. Ha, evet. Şimdi biraz canlı yayınlarım olacak üyelerime. Gerçi evet, imparator yayını yapacağım. Çünkü saat geç oldu. Yarın ya da öbür gün, yarın yapabilirim diye düşünüyorum. Bir savaşçı yayını yaparım. Ama bugün imparator yayını yapacağım. Çünkü sonra imparatorlara yorulurum. Şu anda hazır ısınmışken bir imparator yayını yapıyorum. Son videomu izlemeyi unutmayın. Son videom üyelikleri tanıttığım bir video. Orada üyeliklerden bahsediyorum. O videonun linkini de zaten buraya koyacağım, yukarıya. Birazcık bakayım şöyle, kameranın durumu nasıl? Ha, birazdan belki yanaşırım, ben de yaklaştırırım. Ne diyordum? Linkini ben koyuyorum. Üyeliklerle ilgili videom. Birazdan üyelerime bir canlı yayınım olacak. Orada sohbeti daha çok gerçekleştiriyoruz. Şimdi de huzurlarınızdan ayrılacağım. Videoya yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın ve abone olmayı da. Tabii daha fazla video istiyorsanız katılacaksınız. Görüşmek üzere, iyi geceler.
Diyecektim ki birazcık yanaşayım, biraz yüzümü göstereyim, değil mi? Evet. İyi geceler, iyi hafta sonları. Tam karşıya işte anca böyle bakabilirim herhâlde.